Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğinizin beslenme saatinde köpeğinize nasıl mama vermeniz gerekli olduğu, yani hangi kurallarla mama vermeniz gerekli olduğu konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu videoda özellikle dikkat edilmesi gereken şey, bir kere baştan söylemem gerekiyor. Köpeklerimizi günde en az 2 defa besliyoruz. Yetişkin de olsa hiçbir zaman tek öğün besleme yanlısı değiliz. Çünkü tek öğün beslemek daha önceki diğer videolarımda da anlattığım gibi bir takım sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor. Günde 2 defa köpeğimizi beslerken birçok hayvan sahibinin yaşadığı problem var. Mamayı mama kabına koyuyorsunuz. Köpek seremoni bütün gün o anı beklemiş. Hareketleniyor, üstünüze sıçrıyor, elinizdeki mama kabı dökülüyor veyahut da köpek aşırı soluksuz bir şekilde mamayı yemeye çalışıyor ve bu da köpekte mama yerken beraberinde hava yutma ve ciddi geğirmeler, sindirim sistemi problemlerine sebebiyet verebiliyor. Yani köpeğinizi mutlaka sakin bir mental algıya aldıktan sonra mamayı vermek gerekiyor ve mama yeme esnasında üzerine bastırarak söylüyorum, asla köpeğimizi rahatsız etmeyeceğiz arkadaşlar. Bazı insanların videolarında izliyor olabilirsiniz. İşte mama yerken köpeğe dokunun, ağzına elinizi sokun, mama kabının içerisine elinizi sokun. Böylece işte köpeğinizin yemeğine de hakim olmalısınız. İstediğiniz anda yemeğine müdahale etmelisiniz. Kesinlikle doğru bir mantık değil. Köpeğinize mamayı niye veriyorsunuz? Köpeğiniz yesin diye rahat rahat. Biraz empati yaparsanız bunu anlayabilirsiniz. Örneğin siz yemek yerken biri önünüzden yemeğinizi çekse veyahut da yemeğinize parmağını soksa hoşunuza gider mi? Gitmez. Köpeğinizin de yemek saatinde köpeğinizi rahat bırakmalısınız. Sakin bir şekilde, rahat bir şekilde, keyifli bir şekilde yemeğini yiyebilmeli. Asla yemek yerken mama kabıyla oynamaya çalışmak, parmağını sokmak, köpeğinizi kurcalamak gibi davranışlarda bulunmamanızı tavsiye ediyorum. Çok doğru mantıklar değil. Köpeğinize kural algısını baştan anlatacağım gibi dizayn ederseniz zaten bu tip şeylere ihtiyacınız kalmayacaktır. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler, ilk önce antrenman için bir miktar mama ve mutlaka tabii ki clicker, pozitif şartlandırmayı uygulamak için, yani işaretleme, doğrulama yapmak için clicker'a ihtiyaç duyuyoruz. Bu köpek clicker'ı bilen bir köpek ama mama alışkanlığı henüz olmayan bir köpek. Onunla çalışma yapacağım ama clicker'la odaklanma daha önce çalışılmış bir köpek ki bu işin kurgusunun başlangıcı odaklanmadır. Eğer diğer odaklanma videomuzu izlerseniz, daha önce çekilmiş olan, alt kurgunun nasıl olduğunu anlayacaksınız. Şimdi mama kabını alıyoruz. Mama kabının içerisine birkaç parça mamayı koyuyorum. Köpeğim zaten, dikkat edin, kuyruğunu sallamaya başladı. Yani mama geleceğini anladı. Elime mama kabı geldiği zaman zaten şu ses ölçü kabıyla döktüğünüz zaman çıkan bir sestir ve köpeğe yemeğin geleceğinin önden habercisidir. Şimdi burada bir üçgen oluşturmak gerekiyor. Bu arada özellikle söyleyeceğim, köpeklerinizi mümkün olduğunca yüksekte beslemeye çalışın. Yani kafa hizasının bir tık altında olacak şekilde. Aşağıdan beslemeler köpeğin sindirim sistemini zorlayacak beslemelerdir. Çünkü hayvan eğilerek yemek zorunda ve havayla ittirmek zorunda kalıyor. Ama kafa seviyesinde besleme yaptığınız takdirde köpek daha konforlu bir şekilde yemek yiyor. Burada çok o düzeni oluşturamadık. O yüzden bordür taşın üzerine koyarak vereceğim. Ama sistem şu: İlk önce mamamızı elimize aldığımız zaman köpeğin heyecanlı olmasını, yani şu tip heyecanlar olduğu zaman sıçramalar, hoplamalar, bunlara müsaade etmiyoruz. Köpeğe mutlaka bir otur komutu, bir üçgen oluşturacağız. Köpek, uyarıyorum köpeğimi, hey, olduğu yerde kalmalı. Mama ve ben şeklinde bir üçgen oluşturacağız ve istediğimiz şey hey. Köpek gitmeye çalışırsa uyarıyorum, otur, komutunu veriyorum tekrar. Otur, komutunu veriyorum ve köpek bana baktığı takdirde, yemeğe değil, dikkat edin, yemeğe bir bakıyor, sonra dönüp bana bakmasını bekliyorum. Baktığı takdirde clicker'ımla işaretleyip okey, okey, yiyebileceğini işaret ediyorum ona. Böylece bu bir tabii ki antrenman. Bunu birkaç defa tekrarlıyorsunuz. Böylece köpek neyi öğreniyor? Sizinle bağdaşık yemek izni çıktığını algılıyor. Yani sizin yüzünüze bakmak. Tekrarlayacağım. Tekrar koyuyorum. Hey. Oturtuyorum köpeğimi yine. Otur. Yine bir üçgen oluşturuyorum. Hey. Hey. Otur.
Otur. Bekliyorum. Bana baktı. Okey. İzin veriyorum ve mamayı bu şekilde yemesine müsaade ediyorum. Tekrar yine yapacağım. Yine koydum. Otur. Artık dikkat edin, kalkmıyor. Okey. İzin veriyorum. Doğrulamamı yapıp bunu küçük porsiyonlar halinde bir mama öğünde 4-5 parçaya bölerek aynı dönem içerisinde egzersiz ederek öğretiyoruz. İlk önce kayış ve tasma ekipmanı kullanabiliriz ki köpeğin istemsiz müdahaleleri şekillendiğinde sizin de elle, ayakla engelleme çabanız olmasın. Yani mücadeleye girmeyin köpekle. Kayışınız olsun ki doğru uyarılar verebilirsiniz köpeğinize. Tekrar yapacağım. Daha sonra serbest bırakacağım. Tekrar bakın kendiliğinden oturdu. Artık olayı çözdü. Mamayı koyuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Direkt bana bakıyor. Okey. İzin veriyorum. Ve rahat rahat mamasını yiyor. Şimdi aynı çalışmayı serbestli şeklinde yapacağım. Gel, otur. Kayışı çözüyorum. Yine mamayı alıyorum. Gel gel. Köpek oturdu. Dikkat edin. Gel, otur. Bekle. Koyuyorum. Geri çekildim. Bana bakıyor. Okey. İşaretlememi yapıp clicker'la tekrar veriyorum. Yani serbestlide de aynı olgunun geçerli olması gerekiyor. Tekrar alıyorum. Biraz şunu yapabilirsiniz. Mesela mama elinizde yürümek. Köpeğin üstüme falan atlamaması gerekiyor. Yürüyorum onunla birlikte. Tekrar aynı noktaya geliyorum. Bir üçgen oluşturacağım yine. Bakın. Gel gel. Otur. Koyuyorum. Geri çekiliyorum. Direkt bana bakıyor. Okey. Yine benim iznimle, yani burada birincil ödüllendirme aslında benim ağzımdan çıkan okey. Bunun yerine ye, afiyet olsun, bir sürü şey kullanabilirsiniz. Köpeğin sizin izninizle gidip rahat bir şekilde yemek yemesi. Tabii ki esas senaryoda bu öğreti oturduktan sonra köpekte bol miktarda mamamızı, yani günlük yemesi gerekli olan miktarı koyuyorsunuz. Ve köpeği coşturmamak çok önemli. Genellikle insanlar koridor ya da mutfakları kullanıyor beslenme için. Ve ne yapıyor? İşte çok mu acıktın oğlum falan konuşarak geldiğiniz zaman köpeği yükseltiyorsunuz. Mümkün olduğunca sakin bir vücut dili gösterip gelip noktanıza geldiğinizde bir süre sonra köpekte zaten şartlanma oluşacaktır. Köpek kendiliğinden oturacaktır. Koyuyorum. Eğer kalkacak olursa uyarıyorum. Bakın bana bakıyor. Okey. İznimle birlikte de rahat bir şekilde mamasını yiyor. Mama yerken de gidip kabına elimi sokmuyorum, hayvanı dürtmüyorum. Mama kabını önünden çekip manipüle etmeye çalışmıyorum. Bunlar genellikle işte lider algınızı köpeğe ispatlama hedefli size verilen önerilerdir. Son derece yanlıştır. Köpeğin beslenme saatinde onun için organize ettiğiniz mamayı yerken köpeği uyarmaya, dürtmeye çalışmak ne hedefli olursa olsun, ki bunu dediğim gibi genellikle baskınlık ve liderlik hedefli yapıyorlar insanlar ya da öneriyorlar, ya da ne yapıyorlar, işte dışarıda bir şey ağzına alırsa ben ondan alabileyim istiyorum, o yüzden baskınlık kurmaya çalışıyorum. Kesinlikle doğru değil. Tam tersi, mücadele algısını tetiklersiniz. Kesinlikle doğru bir hareket olmaz. Bunu ispatlayan birçok video vardır. Hatta işin ehli olduğunu iddia edip de videosunda köpeği yemek yerken özellikle de kuru mama koyarak bu deneyi yapmaya çalışan birinin nasıl ısırıldığını hepimiz gördük. Bu hatayı ortalama pet sahibi bile yapmazdı. O nedenle mümkün olduğunca köpeğimiz yemek yerken sakin ve rahat bir tavır sergileyeceğiz. Asla köpeğimizi rahatsız etmeyeceğiz arkadaşlar.